Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Django Web projesinde login işlemi, kayıt işlemi ve yetkilendirme işlemi nasıl yapılır? Bir sayfaya yetkisiz girişe izin vermeme şeklinde işlemler nasıl yapılır? Ufak bir uygulama üzerinde göstereceğim. Veri tabanı olarak da bir PostgreSQL kullanacağım için PostgreSQL admin'de örnek bir veri tabanı oluşturuyorum. MyDB isminde bir veri tabanı oluşturdum. Ve daha önce oluşturduğum basit bir web projesi, Django Web projesi ama tabii ki bunun içerisinde herhangi bir yetkilendirme falan yapılmamış. Önce bunu bir klonlayalım. Evet, bu adresten klonluyorum. Şimdi bu klasörü açalım. Evet, Django Web projesi, örnek web projesini açtık. Bunu önce bir arayüzünü bir görelim önce bir. Evet, 3000 portdaki ayağa kaldırdığımız projeye gittiğimizde böyle bir kontrol paneli olduğunu düşünelim. Örnek bir kontrol paneli. Tabii burada merhaba işte kullanıcı adı yazacak. Şu an herhangi bir yetkilendirme yapmadığımız için burası herhangi bir giriş işlemi yapılmadan açılabiliyor. Yine bir çıkış butonu olacak. Sistemden çıkış butonu. Bunun dışında bir login sayfası olacak. Bunların hepsi dediğim gibi bu örnek proje içerisinde var. Login sayfası ve yine burada bir kayıt sayfası olacak. Tabii ki istenirse kayıt sayfası devre dışı bırakılabilir ama şu an en azından bir giriş işlemi yapılabilmesi için bir kullanıcının bulunması gerekiyor. Evet, tekrar projeye dönecek olursak burada dediğim gibi 3 tane sayfa var. Index.html demin gösterdiğim örnek bir kontrol paneli görevini görüyor. Bir login sayfası var ve bu login sayfası olur da kullanıcı adı yanlış girilirse burada aslında error ifadesini göndereceğiz. Dolayısıyla kullanıcı adı veya şifre hatalı mesajını orada verecektir. Burada da kayıt sayfası bulunuyor. Şimdi templates içerisindeki URLs Python dosyasına bakacak olursak işte index'in, login'in, register'ın ve çıkış işlemlerinin yapıldığı her birinin için ayrı views kısmı var. Views kısmına bakalım. Şu an tabii ki herhangi bir kontrol yok. Index direkt index.html, login HTML şeklinde yönlendiriliyor. Tabii bizim burada ilk yapacağımız şey aslında bu projenin demin oluşturduğumuz veri tabanıyla bağlantısını sağlamak. Bunun için de settings ayarlar dosyasına gidiyorum ve şurayı güncelleyeceğiz. Evet, veri tabanının adı MyDB şeklindeydi. Evet, bu şekilde varsayılan kullanıcı adı Postgres ile bağlanacağım. Onun ilgili şifresini girmemiz gerekecek. Lokalde bir veri tabanı, localhost ve 5432 portuyla bağlı. Evet, bu bağlantıları girdikten sonra PostgreSQL bağlantı bilgilerini buradan migrate komutunu gireceğim. Evet, OK mesajlarını gördükten sonra veri tabanını bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi burada tablolar oluşmuş ve bizim aslında yetkilendirme için giriş işlemleri için kullanacağımız tablo bu tablo olacak. Evet, yani out user tablosu kullanıcı adı ve şifrenin girilmesiyle giriş işlemi gerçekleşecek. Tekrar projeye geri dönecek olursak, evet, views kısmı aslında eksik olan kısımdı. Çünkü burada dediğim gibi indeksi direkt erişiliyor ve şu an dashboard'un kontrol panel indeksine erişilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla benim burada ilk yapacağım şey aslında bu kullanıcının yetkilendirilip yetkilendirilmediğini kontrol etmek. Evet, şu an mesela basit anlamda bu şekilde yaptığımız durumda kullanıcı yetkilendirilmişse indeksi göster.
yetkilendirilmemişse burada mesela login'e gönder diyebiliriz. Yeniden yönlendirerek login sayfasına gönderebiliriz. Bu kadarlığını yapıp tekrar bir çalıştıracak olursak, şu an normalde indekse girmeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi direkt login sayfasına beni yönlendiriyor. Böylelikle şu an kontrol paneline giriş işlemini, kontrol paneline giriş yapılmış mı yapılmamış mı bu kontrolü eklemiş olduk. Tabii bizim burada aslında bir kullanıcı adı vardı. Şu an boş gidiyor. Kullanıcı adını şöyle alabiliriz. Buradan kullanıcı adı şeklinde alınabilir ya da isim soyisim de alınabilir. Dolayısıyla buraya username'i gönderebiliriz. Giriş yapıldığı durumda ekranda merhaba kısmında görünebilmesi için. Index kısmı tamam. Login'e geldiğimiz zamansa login'de aslında kullanıcı adı ve şifrenin girildiği bir kısım var ve post işlemi uygulanıyor. Bir form elemanı var. Dolayısıyla ben buradan eğer bu metot post işlemi ise bu durumda kullanıcı adı ve şifre girilip butona basılmıştır. Bunları sayfadan talep ediyorum. Evet ve password bunu da alıyoruz. Kullanıcı adı ve şifreyi aldık. Şimdi acaba gerçekten böyle bir kullanıcı var mı? Bunu bulabilmek adına authenticate fonksiyonunu çağıracağım ki bu aslında bu kütüphanenin içerisinde. Buradan bunu çağırıyorum ve bunu request'i göndererek username ve password'u göndererek kontrol etmesini sağlıyorum. Bize eğer user none dönmezse bir kullanıcı var demektir. O zaman şey yapabiliriz, yani giriş kontrol paneline yönlendirebiliriz. O zaman eğer user is not none'sa yani bir kullanıcı bulunuyorsa bunun giriş işlemini yapıyoruz. Yine bakın buradan out kullanarak, yine buradaki kütüphaneden out'u kullanarak bu kullanıcının gerçek anlamda giriş yapmasını sağlıyoruz. Yoksa her kontrol panelini çağırdığımda bu kullanıcının giriş yapmadığı için bizi login'e yönlendirecektir. Bu işlem olmaması adına bu kullanıcının login yaptığını işaretlemem lazım. Daha sonra da artık kontrol paneline yönlendirebilirim. Evet, tabii else durumunda kullanıcı adı şifre hatalıdır. Kullanıcı adı veya şifre. Bu durumda da tekrar login sayfasına yönlendireceğim. Ve bu tekrar login sayfasına yönlendirdim. Orada şöyle bakacak olursak, dediğim gibi burada aslında error none değilse dolayısıyla ben buraya şöyle bir şey yazabilirim. True diyebiliriz mesela. Dolayısıyla none olmadığı için içeri girecektir ve hatayı gösterecektir. Kullanıcı adı veya şifre hatalı diye gösterecektir. Evet, tabii bu bir post işlemi ise bu işlemler yapıldı. Post değilse, ilk defa login'e girilmişse bu durumda else kısmına düşüp buradan da login'i normal olarak açacaktır. Evet, login işlemi bu şekilde. Register, dediğim gibi eğer ihtiyaç duyuluyorsa kullanıcı kaydetme anlamında, Register'da da sayfa ilk açıldığında aslında Register HTML'in normal olarak gösterilme kısmı var. Post yapılmışsa demek ki kullanıcı adı şifre girilmiştir ve kayıt yapılmak isteniyordur. Dolayısıyla burada metodun post olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer metot post ise bu durumda e-mail, kullanıcı adı ve şifre 3 tane bilgi istiyoruz aslında burada. Evet, bu şekilde şunu bir kopyalayalım. Kullanıcı adı ve şifreyi de bu mantıkla alıyorum.
Evet, aynı şekilde şunları alacağız ve bu kullanıcı adı şifreyle yeni bir kullanıcı oluşturuyorum aslında. Dolayısıyla user nesnesinde objects diyerek buradan create user fonksiyonunu çağırıyorum ve create user fonksiyonunda username ve password ve e-mail'lar bilgileri vardı. Çünkü aslında bunun dışında farklı zorunlu olmayan bilgiler de var. Bunlar kullanıcının oluşturulduğunu gösteriyor. Bu şekilde kullanıcı oluşturuldu ve bunu tabii ki user save diyerek veri tabanında da değişikliğin olmasını sağlamamız gerekiyor. Artık buradan login'e gönderebiliriz. Çünkü kullanıcının kayıt olması demek aslında giriş yaptığı anlamına gelmiyor. Giriş yapması gerekecek. O zaman buradan login'e gönderiyorum. Evet, bu tabii ki post olsaydı, post olmadığı durumda sayfa ilk defa açılıyor olabilir. Bu durumda da normal register HTML'i göndereceğiz. Evet, son olarak çıkış işlemi kaldı. Çıkış işlemini nasıl yapıyoruz? Çünkü yani bizim sadece bu belli bir süre o cookie aktif kalacağı için sürekli sayfayı kapatıp komple tarayıcıyı kapatıp açsak bile o sayfaya girecektir. Onun için bir çıkış özelliği eklemekte fayda var. Burada logout fonksiyonunu çağırıyorum ve buradan request'i gönderiyorum. Ve çıkış yapılmış oluyor. Ondan sonra login'e yönlendirebiliriz. Evet, bunu kaydettiğimiz zaman tekrar bir şeyi deneyelim, çalıştırmayı. Ve burada yine ben ana sayfaya gitmek istedim. Yani kontrol paneline o beni login'e gönderdi. Tabii şu an login ile ilgili bir bilgi yok. Buraya sallama bir şey girdiğim zaman kullanıcı adı şifre hatalı diyecektir. Register'a tıklayıp işte mfa@mfa.com 1 2 3 4 5 6 şeklinde şifre giriyorum. Register yapıyorum ve beni login sayfasına yönlendirdi. mfa 1 2 3 4 5 6 diyerek login'e tıkladığım zaman sayfayı artık görebilirim. Dediğim gibi aslında tarayıcıyı yeniden açtığımız zaman ve tekrar buraya girdiğimizde artık bir login işlemine gerek kalmadı. Belli bir süre çünkü bu aktif kalıyor. Ama çıkışa tıkladığımız zaman tekrar bu tarayıcıyı kapatıp açtığımız durumda sayfaya girmeye çalıştığımızda benim login'e gönderecektir. Çünkü çıkış yaptığımız için. Evet, bu videoda özetle Django Web projesinde yetkilendirme işlemi nasıl yapılabilir, login işlemi, kayıt işlemi nasıl yapılabilir ve tabii ki veri tabanının PostgreSQL olduğu durumda kullanıcı oraya nasıl ekleniyor ve kullanıcı nasıl yetkilendiriliyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.